Aile Planı en azından arkasında durabileceğiniz bahislere sahipti. Apple Artı kanalından doğrudan yayınlanan aile aksiyon komedilerinin ilkinde Dan üst düzey bir suikastçı olarak önceki kimliğini gizliyor. Aile Planı 2'nin büyük sırrı, Jessica'nın başka bir eyalette iş teklifi alması. İlk film eleştirmenler tarafından neredeyse tamamen eleştirildi. Ancak Apple Artı için büyük bir hit olduğu için şimdi tek gelişmesi Paris şehir manzarasının güzelliği olan bir devam filmiyle karşı karşıyayız. Ve bu yapım yolculuğu tamamen iPhone'un başarısıyla finanse edildi. Simon Salant Jones'un 2023 yapımı filminin devamı o kadar korkunç ve komik derecede düz ki varoluşsal bir korkuya neden oluyor. 2 saatlik bir kredi kartı reklamı izlemeye benzer bir deneyim. Aile Planı 2, ciddi ve mizahtan uzak bir meseledir. The Family Plan olaylarından sonra Dan, namı diğer Sean McCaffrey, kariyerini ikinci el araba satıcılığından yüksek teknoloji güvenlik danışmanlığına çevirdi. Aile orta düzeyde bir huzur ve sükunet içinde yaşıyor gibi görünüyor. En büyük stresleri ise en büyük kızları Nina'nın İngiltere'deki yurt dışı dönemi sırasında Noel için eve uçmayı reddetmesi. Babasının aşırı baskıcı tutumu yüzünden onu suçlamak zor. Wahlberg'in ekran dışında sergilediği iyi Hristiyan aile babası kişiliği bu dizide fazlasıyla belirgin. İri yarı oyuncu neredeyse her diyalog satırında çocuklarına ne kadar değer verdiğini kaygıyla haykırıyor. Evet, teşekkür ederim, anlıyoruz. Çok yorucu. David Cockshall, devam filminin senaryosunu yazmak üzere geri dönüyor ve ilk perde, kızlarını ziyaret etmek için bir aile tatilini meşrulaştırmaya çalışırken kendini gereksiz yere karmaşıklaştırıyor. Neden öylece gidemediklerini söylemek zor ama durum ne olursa olsun, Dan, Londra'daki bir bankadan gelen bir iş teklifinde mükemmel bir bahane buluyor, banka, tüm ailesiyle bir arada olamamaktan endişe duyduğu sırada şirketiyle iletişime geçiyor. Bu adamın bize sürekli süper casus olduğu söyleniyor ancak milyonlarca kilometre öteden bile bir komplonun kokusunu alamıyor. Belki de Buffalo banliyöleri onu yumuşatmıştır. İngiltere'ye vardıklarında aile, Nina'nın son derece yakışıklı erkek arkadaşı Omar'la tanışır. Omar son derece tatlı ve sevimlidir ve Dan hiçbir sebep yokken ona hemen güvenmez. Başka bir açıklama olmadan Dan'in ya sadece ırkçı olduğunu ya da Cockshall ve Jones'un ölü olduğunu varsaymak makul görünüyor çünkü Omar tüm filmdeki iki siyahi kişiden sadece biri ve her şakanın hedefi. Diğer siyahi kişi Vikram ise çoğunlukla dilsiz bir uçaktır. Filmdeki aksanlı diğer kişi bir Rus casusu ve Dan'in eski kız arkadaşı, pancar çorbası hakkında tuhaf bir şekilde şarkı söyleyerek mizah yapar. Monaghan'ın kızının erkek arkadaşının 6 paketine ağzının suyu akıtmasıyla ilgili mizah hiçbir zaman bu kadar yüceltilmemiştir. Dan bir gece iş toplantısı için bankaya giderken, Jessica sanki bir ilişkiyi itiraf etmeye hazırlanıyormuş gibi gizlice "Ohio'da bir iş teklifim var" konuşmasını prova eder. Dan bankada şube müdürü Aiden'la tanışır ve Aiden, Dan'in kasaya girerek güvenlik sistemini test etmesi görevini verir. Dan hemen harekete geçer. Ancak Aiden'ın, sürpriz, banka müdürü değil, Dan'in uzmanlığını kullanan bir suçlu olduğu ortaya çıkar. Dan, Aiden'ın bir dolandırıcı olduğunu tanıştığı andan anlayabildiğini söylüyor, bu da elbette neden bir yabancının bankayı soymasına yardım ettiği sorusunu akla getiriyor. Ama ne olursa olsun, aile babası artık uluslar arasında soygun suçundan aranıyor olmak gibi sıra dışı bir sorunla karşı karşıya. Meğer Aiden, aslında Dan'in uzun zamandır kaybolan ve babasının küçük yaşta kapı dışarı ettiği kardeşiymiş ve şimdi intikam peşinde. Yani Aiden'ı karşısına alıp kötü şeyler yapmayı bırakırsa hep birlikte bir aile olabileceğini söylüyor. Plan bu. Bu filmde kimsenin normal davranmadığını ve her an ölümden ve kanundan kaçıyor olsalar da, sahte kimlikler ve çalıntı parayla sınırları aşsalar bile tek bir saniye bile gerçek bir aciliyet duygusu olmadığını söylemek yeterli. Kaçışlar arasında bir arada kalmanın önemi ve ailenin en önemli şey olduğu hakkında rahatsız edici derecede tekrarlayan diyaloglar var. Nina, çocuklarını kesin ölüme mahkum eden, tüm hayatlarını altüst eden ve onları sadece masum ve aptal bir adam olduğuna inandırmaya çalışan babasını 2 kez eleştiriyor ama bir utanç sahnesinden sonra hepsi omuz silker ve hayatlarına devam ederler. Film baştan sona acıklı. Aiden'ın Dan'ı öldürmesi için tuttuğu ve daha sonra ne görülen ne de duyulan 5 suikastçıdan oluşan bir grup da var. Dan'in babasının onu kapı dışarı ettiğiyle ilgili flashbacklerde olduğu gibi. Tabii ki kadınlar sadece kadınlarla dövüşebildiği için Jessica ile dövüşen tek onlardan bir kadın suikastçı. Kevin Medley'nin müziği bile absürt derecede sıradan, filmin aksiyonundan bağımsız olarak boşlukta çekilmiş gibi duruyor. 2 saatlik uzunluğu neredeyse 10 saate yakın hissettiriyor. Üçüncü bir family plan varsa, umarım bu sıradan şeylere yanında gerçekten bir planları da vardır. Family Plan 2,
21 Kasım'da Apple Plus'ta yayınlanacak.